Bugün sizi dünya haritasında pek kimsenin dikkat çekmediği bir noktaya götüreceğim. Burada sessiz sedasız yürütülen bir savaş var. Şu anda Güney Çin Denizi'ndeyiz. Tarihte toprak mücadelesi her zaman devam etti. Ancak günümüzde bölge ülkeleri denizi yapay şekilde doldurarak kontrol alanları oluşturma mücadelesi veriyor. Bu denizin yüzeyinde yüzlerce oluşum var. Mesela adalar, sığlıklar, resifler, mercan adaları ve hatta zaman içinde inşa edilmiş yapay kara parçaları. Tüm bunların iç içe geçtiği karmaşık bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tahminlere göre bölgede en az 250 ada, resif ve mercan adası mevcut. Fakat uluslararası hukukta yalnızca yüksek gelgitte suyun üstünde kalan doğal oluşumlar ada olarak kabul ediliyor. Yani gerçek ada sayısı yaklaşık 40 ila 50 arasında değişiyor. Geri kalan yüzlerce resif ve sığlık teknik olarak ada sayılmasa da bölgesel dengeyi belirleyen taşlar haline gelmiş durumda. Şu anda görüntülediğimiz bu küçük kara parçaları haritalarda belki de nokta kadar. Ama onların etrafındaki denizler, enerji rezervleri, ticaret yolları ve askeri strateji hesaplarıyla dolu. Üzerlerinde yaşam bulunup bulunmamasıyla ilgili değil, aksine çevresinde dönen hesaplaşmalardan kaynaklanıyor. Devletler de durumu fırsat görerek kendi kontrol alanlarını oluşturma çabasına giriyor. Peki bölgede kimler sessizce bir savaş veriyor? Çin, Filipinler, Vietnam, Malezya, Tayvan ve Brunei. Hepsinin tek isteği bu sularda söz sahibi olmak. Peki burayı önemli kılan unsurlar ne? Amerika Enerji Bilgi Dairesi'ne göre bölgede muhtemel 11 milyar varil petrol ve 190 trilyon metreküp doğalgaz rezervi mevcut. Çin'in tahminleri ise çok daha iddialı. 125 milyar varil petrol ve 500 trilyon metreküp gaz. Gerçek rakamlarsa hala tartışmalı. Ancak rakamlar bir yana, bu kaynakların kontrolü, bölge ülkeleri için enerjilerden kendilerinin yararlanması anlamına geliyor. Deniz canlıları açısından da tablo çok çarpıcı. Güney Çin Denizi, dünya toplam balık avının %12'sine ev sahipliği yapıyor. 3365'ten fazla deniz balığı türü bu sulara dağılmış durumda. Balıkçılığın yıllık değeri ise tam 21,8 milyar dolar. Bu balıkların büyük kısmı taze ya da kurutulmuş şekilde yerel halkın sofrasına gidiyor. Ancak av baskısı arttıkça türlerin sürdürülebilirliği de azalıyor. 2014 yılına kadar av miktarı 10 milyon tonu bulmuştu. Balıkçılığın bu kadar kritik olduğu bir ortamda bölge ülkelerinin yaşadığı gerginlikler sofralardaki balığı da etkiliyor. Bir de tüm bunların yanında deniz yolları var. Yılda yaklaşık 5 trilyon dolarlık bir ticaret işte burada dönüyor. Malakka Boğazı'ndan geçen ana güzergah petrol ve mineralleri kuzeye, gıda ve sanayi ürünlerini güneye taşıyor. Bu yolların açık kalması Çin kadar Japonya, Güney Kore ve Batı için de hayati önemde. Bu sebeple taraflar bölgede seyir özgürlüğünü savunmaya devam ediyor. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere bölgede en etkin olan ülke Çin. 20'si Paracel adalarında, 7'si Spratly adalarında olmak üzere 27 noktayı kontrol ediyor. Bazı yerleri doldurma işlemiyle kara parçasına da çevirdiği oldu. Hatta üzerlerine havaalanları, askeri yapılar ve limanlar inşa etti. Bu durum adaları basit kayalıklardan stratejik askeri noktalara dönüştürdü. Mesela inşa ettiği pistler savaş ve bombardıman uçakları dahil her tür askeri uçağın inişine uygun. Çin'in resmi söylemine göre bölge yıllardır Çinli denizciler tarafından kullanılıyor. Bu nedenle tarihten gelen haklara sahip olduğunu savunuyor. Ancak 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi bu iddiayı hukuki temelden yoksun ilan etti. Çin ise bunu görmezden gelerek hem kendi iç hukukunu hem de fiziksel varlığını kullanarak bu iddiayı görmezden gelmeye devam ediyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında Çin'in bölgedeki askeri varlığı oldukça büyük. Uydu görüntülerine göre bu adalarda savaş uçaklarına özel hangarlar, dev limanlar, radar istasyonları, iletişim kuleleri ve yüzlerce asker için konaklama alanları mevcut. 2018'de ise Çin'in buralara HQ-9 hava savunma sistemleri ve YJ-12B gemi savar füzeler yerleştirdiği ortaya çıktı. Pekin bu adalar çevresinde yapılan her türlü petrol araması ya da askeri tatbikatı kendi egemenliğine yönelik bir ihlal olarak görüyor ve sert tepkiler veriyor. Bir de Çin'in sivil balıkçı tekneleri var. Bu tekneler koordineli şekilde hareket ediyor. Tam olarak asker değiller ama sivil de değiller. 2021'de Filipinlerin kontrolündeki Titu Adası yakınlarına
220 Çin teknesi yığılmıştı. İşte şu anda bu tekneleri görüyoruz. Tayvan'da benzer şekilde aynı adaları sahipleniyor. Pratikte sadece Taiping ve Pratas adalarını yönetse de tarihi iddialarından vazgeçmiş değil. Böylece hem Pekin hem de Taipei 2016'daki uluslararası kararı tanımıyor ve tarihsel egemenlik iddialarını sürdürüyor. Vietnam ise bu iddialara farklı bir pencereden yaklaşıyor. Hem Paracel hem de Spratly adalarının tamamını kendine ait görüyor. Bu iddialarını Nguyen Hanedanlığı dönemine kadar götürüyor. 1975'teki birleşmeden önce Güney Vietnam bazı adaları kontrol ediyordu. Çin'in Paracel adalarını ele geçirdiği 1974'te hem Güney hem de Kuzey Vietnam bu hamleye tepki göstermişti. Bugün Vietnam bölgede toplam 48 noktada fiilen varlık gösteriyor. Bazılarını genişletip askeri tesislere dönüştürmüş durumda. Örneğin Spratly Adası'na bakalım. 2004'teki görüntüde adanın boyutu bu şekilde. Ancak günümüze geldiğimizde ada boyutunun genişletildiğini görüyoruz. Mesela 1200 metrelik bir uçuş pisti inşa etti. Bazı sığlıklarda beton yapılar ve kısa menzilli hava savunma sistemleri konuşlandırdı. 2016'da 5 farklı adacığa gizlice 150 kilometre menzilli roket sistemleri yerleştirdi. Vietnam'ın genişlettiği adalardaki inşa faaliyetleri Çin'in doğrudan bir müdahalesi olmadan gerçekleşti. Ama hemen yakındaki Second Thomas sığına geldiğimizde tablo değişiyor. Çin, Filipinlerin burada konuşlu birkaç askerine yiyecek ve su ulaştırmasını dahi engelliyor. Peki Çin neden Filipinlere bu kadar sert çıkarken Vietnam'a ses çıkarmıyor? War on the Rocks'ta yayınlanan bir analize göre Çin zaten Second Thomas ve Scarborough çevresinde Filipinlerle mücadele ediyor. Yani aynı anda ikinci bir cephe açmak istemiyor olabilir. Tarihsel olarak da Çin'in böyle davrandığı zamanlar olmuştu. Tek seferde sadece bir komşuyla uğraşmayı tercih etmişti. Ama elbette tam tersi örnekler de var. Özellikle Xi Jinping'in ilk yıllarında Pekin, Güney Çin Denizi'nden Himalayalara kadar birçok cephede aynı anda baskı kurdu. Yine de günümüzde hem içeride hem de dışarıda sorunlarla boğuşan Pekin, başka bir diplomatik fırtınayı göze almak istemiyor olabilir. Belki de Vietnam bu yüzden doğru zamanı seçti. Çin zaten Filipinlere odaklanmışken harekete geçip ilerledi. Öte yandan Çin, Vietnam'a karşı baskı kurmanın da işe yaramayacağını düşünüyor olabilir. Çinli yetkililerle yapılan özel görüşmelerde ortaya çıkan bir kanaat var. O da Filipinlerin yeterince baskı uygulandığında geri adım atacağı. Özellikle Duterte döneminde bu defalarca yaşandı. Çin de zaten Filipinleri Amerika'nın kuklası gibi sunuyor. Yani iradesi olmayan bir aktör olarak. Bu yüzden Filipinler sadece Çin'e değil, aynı zamanda dünyaya şunu göstermek zorunda. Kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Vietnam'ın ise böyle bir ispat derdi yok. Onlar geçmişte Çin'e karşı ne kadar ileri gidebileceklerini defalarca gösterdi. 2014'te bir petrol platformu yüzünden haftalarca kriz yaşandı. Bir Vietnam balıkçı teknesi batırıldı ama Hanoi yönetimi geri adım atmadı. 1988'deki Johnson Resifi çatışmasında Vietnam askerleri Çin'e karşı can verdi ama sığlıkları terk etmedi. 1979'da Çin-Vietnam Kara Savaşı yaşandı, binlerce asker öldü. Çin geri çekildi. Bu tarih Çin'in hafızasında hala taze. Mesela bugün Çin ordusuna görev yapan bazı generaller işte o savaşın gazileri. Öte yandan Filipinlerin Amerika ile imzaladığı güvenlik anlaşması onu koruma altına alıyor gibi görünse de tam tersi bir etki oluşturuyor olabilir. We are very glad and fortunate to participate in this kind and very good collaboration and interoperability with US counterparts. Çin, Vietnam'ın inşa faaliyetlerini daha az tehditkar görüyor. Çünkü burada Amerika'nın doğrudan bir çıkarı yok. Oysa Filipinlerin attığı her adım, Çin'in gözünde Amerika'nın etkisini artırabilecek bir hamleye dönüşüyor. Bağımsız hareket etmek Vietnam'ı daha özgür ve daha etkili kılıyor. Brunei ise bölgede sadece deniz yetki alanı talep ediyor. Doğrudan çatışmalardan kaçınıyor. 2002'de bu konuda Çin'le bir anlaşma imzalamıştı. Yani tüm bunlar Güney Çin Denizi sorununu diplomasiyle yönetmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Onun talebi adalardan değil, deniz altındaki kaynaklardan ibaret. Bu kaynaklar Brunei için büyük anlamlar taşıyor. Filipinlerin iddiaları da esas olarak Spratly adalarının batı kısmında yer alan Calayan Adaları grubu ve Luzon açıklarındaki Scarborough sığına dayanıyor. Calayan bölgesi 1956'da Thomas Coloma adında bir Filipinli kaşifin özgürlük toprakları ilanıyla dikkat çekmiş,
1977 yılında ise Başkan Ferdinand Marcos'un çıkardığı bir kararname ile resmen Filipin topraklarına dahil edilmişti. Bu karar adaların boş ve Filipinlere coğrafi olarak yakın olduğu iddiasına dayanıyordu. Filipinler'de Calayan bölgesindeki 9 adacığa el koydu. Bunlardan en büyüğü olan Pag-asa Adası'na küçük bir kasabayla 1300 metrelik bir hava pisti kurdu. Ancak diğer adalardaki varlığı çoğunlukla hurdaya çıkarılmış gemiler ya da küçük yerleşimlerden ibaret. Özellikle Second Thomas sığındaki BRP Sierra Madre adlı paslanmış gemi, birkaç deniz piyadesinin konuşlu olduğu sembolik bir karakol olarak dikkat çekiyor. Bölgede mücadele veren Malezya ise daha dar ve hedefe odaklı bir politika izliyor. Ülkenin iddiaları Spratly Adaları'nın güney kısmında Borneo açıklarındaki kıta sahanlığıyla sınırlı. 1979'da yayımlanan bir haritada Layang Layang, Amboyna Cay ve Barküye Kanada Resifi gibi yapılar Malezya'nın münhasır ekonomik bölgesi içinde gösterilmişti. Bu adalara askeri ve sivil tesisler kuruldu. Malezya'nın derdi Çin veya Vietnam gibi tüm Spratly adalarını talep etmek değil. Sadece münhasır ekonomik bölgesi içinde kalan ve potansiyel hidrokarbon kaynaklarına ev sahipliği yapan bölgelerde kontrolü elinde tutmak. Bununla birlikte son yıllarda Çin'le doğrudan çatışmalar yaşamaya başladı. 2019-2020 arasında Malezya tarafından kiralanan West Capella adlı sondaj gemisi, Çin'in araştırma gemileri ve sahil güvenliği tarafından aylarca taciz edildi. Bu gerilim sondaj çalışmasının bitmesiyle son buldu. Ama Çin'in bölge ülkelerine enerji kaynakları üzerinden yaptığı baskıyı gözler önüne serdi. Malezya buna rağmen düşük profilli bir diplomasi yürütüyor. Çin'le ilişkileri fazla germeden, hak iddialarını Birleşmiş Milletler'e taşıyarak ve ASEAN çerçevesinde çözüm arayarak ilerlemeyi tercih ediyor. Güney Çin Denizi'nde yaşananlar sadece birkaç kaya parçası için verilen bir mücadele değil. Gördüğümüz üzere 6 ülke denizin ortasında resmen köşe kapmaca oynuyor. Mevcut yüzyılda bölge, güç, egemenlik ve kaynak kontrolü savaşıyla karşı karşıya. Her ülke farklı bir motivasyonla bu sularda yer almaya çalışıyor. Kimi tarihsel haklara dayanıyor, kimi coğrafi yakınlığa, kimi ise denizin altındaki zenginliklere göz dikmiş durumda. Ancak olaydaki asıl mesele kimin bu konuda ne kadar ileri gidebileceği. Bugün sizi dünya haritasında pek kimsenin dikkat çekmediği bir noktaya götüreceğim. Burada sessiz sedasız yürütülen bir savaş var. Şu anda Güney Çin Denizi'ndeyiz.